Herkese merhaba. Arabamızı karavana dönüştürdüğümüz seride aslında çok da yol kat etmedik. En son videomuzdan bu yana hiçbir şey yapmadık. Çünkü geçen seferki bölümde arabanın yan kaplamaları için ölçülerimizi almıştık. O kaplamaları buraya yerleştirebilmemiz için bir yağa ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla o yağı bekliyorduk. Yağımız geldi. Yarın marangoza gidip geri kalan kaplama kısmını halledeceğiz. Ama o arada ısıtıcımızla ilgili bir video çekmek istedik. Çünkü ısıtıcımızı bize çok sormuştunuz. Isıtıcımız demek ne kadar zormuş. Isıtıcımız. Bir dener misin? Isıtıcımız. 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 Evet, ısıtıcımızı nereden aldık? Hangi marka ısıtıcı kullandık? Neden bu marka ısıtıcıyı seçtik? Ve bize ne kadar mal oldu? Hepsini şimdi anlatıyoruz. Biz Eberspäher kullandık. Neden Webasto değil de Eberspäher aldık? Bir kere şöyle bir durum var. İnsanlara ısıtıcı takacağımız dediğimiz zaman veya insanlar bize sordukları zaman hep şu şekilde söylüyorlar. İşte araca Webasto taktırdınız mı? Webasto taktıracak mısınız? İşte hangi Webasto'yu aldınız gibi. Biz de zannediyorduk ki hani bu sistemin adı Webasto. Halbuki Webasto bu işi yapan dizel ısıtıcıların yani dünyadaki zannedersem bir numaralı markası. Dolayısıyla ürüne ismini veren markalardan bir tanesi. Yani Selpak. Evet, Hikayesi. evet bir Selpak vakası gibi bir şey. Biz de araştırdıktan sonra öğrendik ki aslında pek çok marka varmış bunun gibi. Hatta daha ucuza bulunabilen işte Çin yapımı markalar, modeller de varmış. Piyasada bunların hepsi var. Arkadaşımızın tavsiyesi üzerine öğrendik ki Volkswagen'in aslında kendi araçlarında kullandığı Eberspäher diye bir Alman markası var. Bu Webasto ile eşdeğer bir marka. En az onun kadar kaliteli bir marka. Ve biraz daha ucuz. Ve evet fiyatı birazcık daha uygun. Yani çok aşırı derecede böyle yarı yarıya falan gibi bir fark yok ama bir miktar daha uygun fiyatlı. Aynen. Yine Webasto gibi tüm dünyada garantisi var. Yani buradan çıktık gittik. Atıyorum İspanya'ya gittik. İspanya'da başımıza bir şey geldi. Garanti kapsamı orada da geçerli. Oradaki bir Eberspäher servisine gittiğimiz zaman bununla ilgili teknik destek alabiliyoruz. Bizim hoşumuza gitti. Bu bahsettiğimiz arkadaşımız da daha önceki videolarda da adı geçen bir arkadaşımız aslında Gökhan. Gökhanlarla demonte karavanla karavan yapıyorlar. Ve yaptıkları karavanların sanırım hepsinde bunu kullandılar. Bilmiyorum, emin değilim. Hepsini bilmiyorum, uydurmayayım ama en azından bir tanesini, bizim bildiğimiz bir tanesini bu markanın ısıtıcısını kullandılar. Ve çok da memnun kaldılar. Volkswagen'le de böyle bir çalışması olunca bu markanın ondan almak istedik. Buzdolabımızı da oradan aldık. Böylece ikisini de aynı yerden almış olduk. Evet yani Türkiye distribütörü aynı zamanda buzdolabına seçtiğimiz markanın da Türkiye distribütörüydü. İkisini de aynı yerden temin etmiş olduk. Isıtıcıyı aldığımız distribütör aynı zamanda kendi yetkili servisi de var. Aynı şekilde aldığımız gün montaj hizmetini de sağlıyorlar. Çok yakınında bir yerde. Gittik hemen orada 3-4 saatte montajını da yaptılar. Açtıkları deliğe yalıtım da yaptılar. Evet, bu kadar bir delik. Ya bayağı bu kadar. Buradan kafam girer yani. Kafanı o kadar küçük zannetmen çok hoş. Evet, şimdi Selçuk bize bu Eberspäher'ımızı nasıl çalıştırdığımızı gösterecek. Eberspäher. Acaba doğru mu söylüyoruz? Bunu bir Almandan duymak lazım. Eberspäher. Neyse tamam. Tamam, Sen nasıl çalıştığını bu göster konuda bize. emin olmamız lazım. Nasıl çalışıyor? Bu görmüş olduğunuz alet dizel ısıtıcımız aracın altından yakıt tankına bağlı. Yine aynı şekilde aracın altından aracın önündeki aküye bağlı. Biz bunu yaşam aküsüne bağlamadık. Çünkü bağlayan ustalar dediler ki yaşam aküsüne bağlamayın. Aracın aküsüne bağlayın. Zaten çok fazla bir enerji sarfiyatı yok. Olur da hani bütün gece çalıştırma durumunuz olursa sabahleyin aracı çalıştırırsınız. Bir 15 dakika marşa bastıktan sonra beklersiniz. Her şey yolunda gider dedi. Yani yaşam aküsünden dolayısıyla bunu kullanmayalım diye önerdiler. Biz o şekilde deneyeceğiz. Her zaman sonradan yaşam aküsüne bağlama şansımız olduğu için biz de tamam dedik ve o şekilde yaptık. Nasıl çalıştığına gelecek olursak şöyle elimde görmüş olduğunuz şekilde bir gösterge paneli var. Bu gösterge paneli ekstra satılıyor. Normalde bunun bir çevirmeli kumanda paneli var. Manuel olan. Bir de dijital göstergeli olan bu var. Bir de bunun bir üstü daha olan Bluetooth'lu olanı var. Hani telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz onu.
Biz ona gerek duymadık. Nasılsa hani çok uzak değil, arabanın içi çok büyük olmadığı için her yerden uzanabiliriz. Tabii şöyle bir avantajı var. Arabanın dışında otururken çalıştırabilme gibi bir avantajınız var ama aradaki fiyat farkına göre biz çok değer bulmadık. Dolayısıyla bu bizim işimizi görecekti. Bağlantı kablolarını bu şekilde görüyorsunuz. Bunu da sağ olsunlar kendi servisi bağlamasını yaptı. Görmüş olduğunuz üzere bu mobilyanın altında kalacak. Burada bir boruyla biz bunu aracın içine vereceğiz. Borusu da şu anda nerede? Burada. Bu görmüş olduğunuz boruyla. Evet, bu görmüş olduğunuz boruyla, şu çıkışla biz bunu mobilyadan vereceğiz ve aracın içine sıcak havayı vermiş olacağız. Şunu tekrar yerine koyalım. Çalıştırması oldukça basit. İlk başta monte edildikten sonra şöyle göstereceğim. Şu düğmeyle çalıştırıyoruz. Bunu çalıştırdığımız zaman normalde initial anlamına gelen INT harfleri burada çıkıyor ama biz önceden çalıştırdığımız için yok. Buradan saati ayarlıyorsunuz. Saat kaç acaba şu anda? Hiçbir fikrim Biliyor yok. muyuz? Rastgele bir saat ayarım. Herhalde saat 5 falan olması lazım. Hadi 17 diyelim. Buradan da 17-15 olsun diyelim saat. Buna bastıktan sonra haftanın günlerini seçiyorsunuz. Haftanın günlerini neden seçiyorsunuz? Çünkü içinde şöyle bir programlama var. Haftanın şu günleri, şu saatlerde otomatik olarak çalıştırmaya ayarlayabiliyorsunuz cihazı. Ya da diyebiliyorsunuz ki işte sadece pazartesi günleri, aracı nasıl kullanıyorsanız rutininize göre sadece pazartesi günleri şu saatler arasında çalışsın, şu kadar çalışsın, şu ısıda çalışsın gibi ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla onları da giriyorsunuz burada. Şu anda biz hangi günde olduğumuzu seçeceğiz burada. Biz hangi gündeyiz? Belki pazartesi, değil mi? Evet. Şu anda bu Almanca ayarlı galiba. Tabii Montag, Dienstag, Mittag, Donnerstag, Freitag. Sağ neydi ya? Hatırlamıyorum. Samstag diye isim geldi. Samstag. Bu da Samstag mı? Zonnertag mıydı? Pazar günü. Neyse, Hatırlamıyorum. pazartesideyiz. Montag. Ve en sonunda görmüş olduğunuz gibi böyle bu şekilde bir paneli var. Saati gösteriyor. Şu andaki aracın içindeki sıcaklığı gösteriyor bu. Çok doğru olmasa gerek şu an ama yeni çalıştığı için muhtemelen. Şu anda çalışma modunda. Tekrar buna bastığımız zaman bize aracın içine getirmek istediğimiz sıcaklığı bize gösteriyor. Buradan bunu ayarlayabiliyoruz. Diyeceğiz ki mesela aracın içi 23 derece olsun aşağı yukarı oda sıcaklığında. Ne kadar çalışsın? Sonsuz çalışsın diye gösteriyor ama tabii ki de sonsuza kadar çalışmıyor. Çalışma süresi 2 saat maksimum. 2 saat sonra otomatik olarak kendinden kapanıyor ve soğuma moduna geçiyor. Buradan yaklaşırsan tekrar göstereceğim. Buradan süresini ayarlayabiliyoruz. Şimdilik biz buna yarım saat diyelim. Ayarladık. Şu görmüş olduğunuz hava çıkıyor ikonu da şu anda çalışmaya başladığını gösteriyor. Şimdi yavaş yavaş çalışmaya başlayacak. Önce bir normal bir hava üflüyor. Tabii bu sizin kullanım sıklığınıza göre değişir. Duydun mu? Şu anda çalışmaya başladı. Önce bir soğuk hava üflüyor çok kısa bir süre. Ondan sonra tekrar duruyor ve sıcak hava üflemeye başlıyor. Bu yaklaşık 2-3 dakika kadar sürüyor bunu yapması. Mikrofonu onun yanına götür bakalım nasıl bir ses çıkarsın diye bakalım. Bir şimdi sesini duymaya çalışalım. Aslında çok sesli bir cihaz değil. İlk başta çalışırken bir ses çıkartıyor. Ondan sonra ya sese alışıyorsun ya da çok fazla ses çıkarmıyor diyebilirim. Şu an duyuluyor mu bilemiyorum ama. Yani bu kadar aslında roket bilimi değil yani. Daha da fazla anlatacak bir şey yok. Bu şimdi bir çalışsın. Bir aşağı yukarı bir 10 dakika sonra falan aracın içi ne durumda bir bakalım. Şimdi hazır çalıştırdığımız için ısıtıcıyı birazcık içeride oturalım ne kadar zamanda ısıtıyor falan diye bir bakalım dedik ama ben ısınmaya başladım çünkü tam dibinde oturuyorum. Bütün havayı üstüme üflüyor. Bu arada sesi de azaldı. Farkındasın değil mi? Evet ilk başta ilk çalıştırdığımızda bir böyle sinek vızıltısına benzer ama çok da rahatsız etmeyen, tam da vızıltı da demek doğru olmaz. Belki az önce çektiğimizde çıkmıştır bilmiyorum. Çok hafif bir ses çıkartıyor. Arkasından böyle güçlü bir hava üflüyor ama böyle aşırı derecede güçlü de diyemeyiz herhalde değil mi? Tam nasıl tarif edilir o? Vuu diye. Eline götür oraya. Belki Anladınız mı? anladınız mı? Yani çok şey gibi hani buldum. Bu umumi tuvaletlerde hava kurutucuları vardır ya, elinizi onun altına getirirsiniz. O böyle çok birdenbire hava üfler. Onun belki yarısı kadar falan bir hava üflüyor. Arkasından yavaş yavaş ısıtmaya başladığı için sanırım içeriği hava üfleme modu da değişiyor. Daha yavaşlıyor gittikçe. Şu anda mesela bilmiyorum ses duyuluyor mu? Bir susalım belki duyuluyordur.
Çok merak ediyorum. Bilemiyoruz. Belki de duyuluyor, bilmiyoruz şu an. Bu kadar bir ses çıkartıyor. Yani burada bu çalışırken çok rahat uyunabilir. Öyle insanı rahatsız eden falan bir ses Ya değil. tabii bir de bu dolabın altında kalacağı için bu kadar ses çıkmayacak. Evet. Çünkü cihazdan çıkıyor ses aslında. Evet, doğru. Bayağı sıcakladım ben. Bak az önce ilk çalıştırdığımızda 30 dakikaya ayarlamıştın değil mi? Evet. Kaç dakika gösteriyor şu Şu anda 19 dakika kalmış. Yani 11 dakikadır çalışıyor ve arabanın içinde hatırı sayılır bir sıcaklık farkı oldu. Hatta buradaki derecede 1 derece oynamış. Şu anda burada rahat tişörtle oturursun Aynen canım. öyle, evet. Şu anda üstünde şapkayı çıkartıp hatta biraz daha durursak çıkartacağız, kapatalım artık Evet. bunu. Evet, çalışsın o ya. Çalışsın diyorum çünkü hem elektrik olarak hem de yakıt olarak gerçekten çok az sarfiyatı var. Yani alıp evine koysan mesela doğalgaz faturasından yırtabilirsin. Ama evin yalıtımının iyi olması lazım. Öyle Bir de evinin bu kadar küçük olması lazım belki. Yani bir odada kullanabilirsin veya boruyu mesela farklı odalara verebilirsin. Şu an çok saçma geliyor bu bana nedense. Neden ki? Bir şey diyeceğim. Nereden alacaksın yakıtı? Benzinciden. Sürekli onu mu taşıyacaksın oraya? Ayrıca evin salonun ortasında öyle bir mazot deposu olması sence de çok mantıksız değil mi? Ya neden bir Niye insan salonun evinin ortasına ortasında koyuyorsun mazot ki? deposu olmasını Niye istesin? evin ortasına mazot deposu koyuyorsun Nereye ki? koyacaksın? Burada arabanın ortasında mı duruyor Şu an mazot benim deposu? oturduğum yerin altında ve beni tedirgin ediyor Görüyorum. mesela. Neden? Bilmiyorum, endişe duyuyorum. Aşağıda mazot var. Olmasın mı? Olmayayım mıydı? Daha mı iyi? Muhakkak olsun tabii ki de. Yarın bir gün elektrikli bir karavanımız olursa bu sıkıntıdan da kurtulmuş Yine de oluruz. evimde fosil yakıt niye kullanayım? Yani daha sürdürülebilir yakıtlar kullanabiliyorken. Mesela nasıl bir yakıt? Mesela doğalgaz. Yani mazot yakmaktan iyidir. Evet, haklısın. Bak şimdi çok yavaşladı. Doğalgaz gördün mü? ama ısıtmakla kalmıyor, aynı zamanda el de yakıyor. Sosyal mesajda verdik. Neyse artık hadi kapatalım şunu. Kapanacak o kendiliğinden, kapatmaya gerek yok. Şu anda ne gösteriyor? Bak bir derece daha artmış 17 dakika. Yani 12 dakikada 2 derece fark yaratabiliyorsun içeride. Tabii hemen ısınıyor. Yani aslında mesela bıraksan 2 saat çalışsa, arabanın dışında otursan, yemek yesen, bir şeyler yapsan falan. Yarın sıcacık olur. Sonra gece arabaya girdiğin zaman arabanın içi bayağı sabaha kadar seni götürür diye tahmin ediyorum. Sabah kadar biraz iddialı oldu Birkaç bence. saat götürür. Sabaha karşı da yine bir çalıştırsan. Bilmiyorum. Şey değil yani akşam çalıştırıp sabaha kadar sıcacık uyuyunluk bir durum yok bence. Onu göreceğiz. Bence Evet. var. Ben olduğunu düşünüyorum. İddiaya girelim. Aracın içinde yalıtımı o yüzden yaptık. Eğer olmayacaksa Sökelim atalım. niye yaptık canım yani? Evet. İyi. Ebersprache. Eberspäher. Şey varsa Google Translate bir açıp bakar mısın lütfen? Heh. Ebersprache. Spracher değil. Bence Sprache. Ş- Spracher mi diyorsun sen? Späher. Eberspracher. Evet. Ben Eberspracher diyorum. İddiaya girelim mi? Evet girelim. Nesine giriyorsun? Vegan taco. Peki. İnternet çekmiyor burada. Neyse tamam şehre indiğimizde bakarız. Çekmiyor. Neyse, buna bakacağız. Aynen. İddiamız geçerli. Tamam. Eberspäher. Sen Eberspracher diyorsun. Ben Evet. Eberspracher diyorum. O R niye var arada? Eberspracher diye niye R var Öyle arada? yazılmıyor mu bu? Nasıl yazıldığını daha bilmiyorsun. Bir dakika dur. Şu an çok bile bile lades mi yapıyorum acaba? Yaptın artık. Eberspracher işte. R var. Nerede? Burada P'den işte sonra R. Eberspracher diyorsun. P'den sonra R mi var? Eberspracher. Gerçekten. O A'nın üzerinde 2 nokta nasıl okunuyor? Almanca hocam. Buradan bizi duyuyorsan çok kötü bir hocayız. Bence hocada sorun yok. Hocada sorun var ya. Sen Bizim lisede ya- hiç kimse Almanca konuşamadı o adam yüzünden. Sen yazılanı okuyamıyorsun ama da. Ekstra harf koydun araya. A, 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 a. Evet, ne anlatıyorduk? Ben anlatmayacağım daha fazla, sıkıldım, tamam yeter. Bırak bunu da bırak. Hiçbir şey de istemiyorum. İddiayı kaybettiğin için mi? Hayır, Webasto taktıracağım ben. Git ve basto taktı sen. Onun dışında anlatacaklarımız zannedersem bu kadar. Evet. Ürünle ilgili bütün teknik detayları videonun açıklama kısmındaki linkte bulabilirsiniz. O linkte ne kadara aldık, işte montajıyla birlikte ne kadar tuttu gibi maliyet hesapları da var. Merak ediyorsanız oraya da bakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. görüşürüz. Hoşçakalın.